Ya bizim var ya en çok eylem yaptığımız cadde Büyükdere Caddesi'de sürekli Fatih Ormanı'ndan dolayı. Orada yani en çok da korna çalıp destek verenler Jeep inanılmaz zengin arabalarıdır. Onların çoğunu Zekeriyaköy'den geliyor şehre doğru. Şimdi bunları kim alıyor? Bunları doğa severler alıyor. Aslında Kuzey Ormanları'nın İstanbul'a soluk taşıdığı en büyük bence, en önemli olan nefes borusunu şu an betonla tıkamaktalar. Tabii isimler hep çok güzel isimler. Gökyüzü, işte yaşam, maşam falan ama yani bir ucube, cam ucubesi. Kiraya alan firma etrafına taşlar döktü. Yani duvar yapılacak, burası benimdir dedi. Ama ben orasını orman biliyorum, orman. Ormanın. Ben burada da ormanlar var mesela. Biz burada bir ağaç kesmeye çekiniyoruz. Niye çekiniyoruz? Onlar ağaca olan sevgimizden, yeşile. Ağaçların hepsi taşınacak dediler. Biz de diyorduk tamam ağaç taşınabilir ama orman ağaç değil. Ağacı uzaya mı dikeceksiniz? Çünkü oradaki böcekler de vardı, çalılar da vardı. Fakat ağaçlar da taşınmadı zaten. Şehrin yeşilliğinin yok edilmesi. Aslında tıbbın tam merkezindeki bir konu bu. Çünkü bir kişinin sağlığı değil, bu şehirde oturan milyonlarca kişinin, sanıyorum 17 milyon en son. Korkunç bir yapılanma var ve bu yapılanma bir tümör hücresi gibi büyüyor. Yani boş bulunan her yer neredeyse betonlaştırılıyor. Bütün o arazileri yasallaştırıyorsun, inşaat sermayesine yağmasına sunuyorsun. Ve bunlar da ormanın içinde yavaş yavaş leke gibi büyüyor. İkinci bir yöntem, askeri alanların İşte tasfiyesini sağlıyorsun. NATO füze üssü arazisini kalkıyorsun köy projesiyle Zekeriyaköy'ü yavaş yavaş kanser hücresi gibi büyütüyorsun. Füze Birliği 1958'de geldi. 57 ve 58'de geldiler. Yani bizim gibi vatandaşların arsalarını istimlak ettiler. Askeri emniyet bölgesi olarak. Şimdi yerlerde inşaatlar yapılıyor. Askeri alanların ormana yeniden devredilmesi, asla yapılaşmaya açılmaması, şehir kent içinde bulunanların da ya da sınırda kenarında bulunanların da halka açık alanlar olarak ilan edilmesini talep ettik. Binalar yapmaya başladı. İnanılmaz bir derecede 3 ayda şu an koskoca bir yeşil alan beton hale getirildi. Tabii bizim de orada yerlerimiz vardı. Biz de o yerleri, işte avukatlar geldi bize, dediler ki siz bu yerleri geri alamazsınız fakat farkı alabilirsiniz. Mahkemeye verdik. Olursa bir şey olur, olmazsa yapacak herhangi bir şeyimiz yok. Kuzeyde ormanları yok ederek yapılan bir inşaata, bir beton alanına kimsenin değerli bir yer olacağını düşünmemesi lazım. Bir yerin değerli olması için önce yeşil alanının ve yürünebilirliğinin olması lazım. Bizde yeşil alanla peyzaj çok karıştırılıyor. Yeşil alan 15 dakikalık maksimum yürüme mesafesinde olan ve toplumun kullanımına açık olan yerlere deniyor. Yani bir binanın bahçesindeki bir park yeşil alana girmiyor. Yeşil alanın koşullarına uymuyor. Sabahleyin kalkıyorsunuz, saat 8'de inşaat başlıyor. Takır tukur takır tukur başlıyor. Hani eskiden böyle kuş sesleri vardı, tavuk, inek sesleri vardı. Biz onlarla büyüdük. Birisi geldiği zaman ya burada inek var mı ya? İnek vardı işte biz burada. Para kazanma olayı insanları kör etmiş durumda. Kendi ölümlerine hızla gidiyorlar. Burası yol yapılırsa, binalar olursa şehir ölecek. Her geçen gün inşaat artıyor, her geçen gün daire sayısı, anahtar artıyor ama yol yok. Evvela başka ülkelerde zemini getiriyorlar, altyapıyı getiriyorlar, sonradan binaları yapıyorlar. Bizde de tersi. Daha sonra tünel açıldı 2012 yılında. Dedik ki harika, Maslak'a bağlanmamız çok hızlı olacak. Gerçekten de çok hızlı Maslak'a bağlanmaya başladık. 5 sene, 6 sene geçti. Şu an o yollar tamamen doldu. Yani 10-15 dakika zamandan tasarruf sağlarken şimdilik eski zamandan 10-15 dakika daha uzun sürede Maslak'a bağlanabiliyoruz. Demin bahsettiğim bağlantı yolu şu yol. Bakın Tem'le
3. köprü projesini birleştiren yol. Şimdi bu yolun üstüne İstanbul'u kuzeye büyütecek olan en büyük kamu kuruluşlarını yerleştireceğini söylüyor. Şimdi bu yolu transit geçireceğiz dediler. Ya Kilyos'a bile çıkış verdiler. Bakın Kilyos çıkış. Şimdi bu Kilyos durur mu? Şurası artık orman değil, burası bitti. Burası tamamen yapılaşmaya açılacak bir bölge. Ekonomik model olarak sadece inşaat yapıp inşaat satmaya yönelik bir modelimiz var ve bütün araç parkımızda beton mikserleri, hafriyat kamyonları ve bununla ilişkili makineler. Dolayısıyla yapılan tek işlemde bol bol inşaat yapmak oluyor her bulunan yere. Neredeyse elini sallasan 10 kişiden bir tanesi müteahhite denk geliyor. Bugün adamın 500 lirası var, zorlayıp inşaat yapmaya çalışıyor. Yani günümüz Türkiye şartlarında bir insan yaş önemli değil, bir şekilde 3 tane işler çevirirse, yaptı sattıysa 3 kere bir daha yaptıysa o adam zaten zengin. Çevrecilik de biraz marjinal bir davranışmış gibi algılanıyor. İşte çevreci biraz işte 3-5 ağaç, 5-6 kelebek peşinde koşan insanlar gibi düşünülüyor. Halbuki böyle bir şey değil. Çevrecilik ya da çevre insanın yaşadığı koşullardır. Uskumruköy kavşağında bir yol genişletmesi yapılıyor. Yol yaklaşık 8-9 metrelik yol 30 metreye genişleyecek. Kesilen ağacı görüntülemeye gittiğimizde bana bir saldırı oldu. Direkt yumruk atarak saldırdılar ve bacağımda bir ağrı hissettim. Bıçaklanmışım. Bu tip yancı projelerden daire alıyorlar. Daire alınca yukarıdan ormana bakıyorlar şimdi. Seviyor, şimdi orman güzel. Şimdi taş ocağı açacaklar mesela birileri. Kesmeye başlıyor ya da askeri alanda bir tahribat var. Bize video çekip gönderiyorlar. Bir de kızıyorlar hatta mesela eğer biz yetişemezsek yani eylem yapmak için azar falan da yiyoruz arkadaşlardan. İnanmıyorum ya. Gerçekten inanmıyorum. Şimdi toprağını satıp parasını pulunu alıp buradan gidenler oldu. Ama toprağını tamamen sattı. Sarıyer'de yani ilçelerde, kazalarda ve oralarda yaşıyorlar. Ama toprağını satınca ne yapacak? Dedi ki şehire gideyim. Artık bıktım inekçilikten, sebze, meyve bitmekten. Bıkınca şehire gitti. Gidenler oldu. Burası varoş semtten lüks semte döndü 10 yılda. Sertepe'ye ne yapıldı 10 yılda? Stat yapıldı, metro geldi, yüksek plazalar, gökdelenler yapıldı. Mahsaybim diyor ki işte senin ofisinin olduğu yer konum itibariyle işte şu park Seyrantepe, şu yapının bilmem neyle komşu. Netice itibariyle işte senin zammın %15. Yani adam burada 1400-1500 lira çalışıp da 1000 lira da oturamıyor zaten. Göçmek zorunda başka bir yere. Şehrimizi bir akvaryum gibi düşünelim. Bu akvaryumun içinde filtre ve oksijen pompası da yeşil alanlar, ormanlar. Hava pompası çalışmayan bir akvaryumda bir süre sonra suyun rengi simsiyah olur. Toplamda oradaki balıkların hiçbirisi yaşamayacaktır ve akvaryumunuz hiç güzel gözükmeyecektir. Siz istediğiniz kadar şimdi bizde yapıldığı gibi köprülerle süs koyun ama esas olarak havayı ortadan kaldırdığınız zaman orası yaşanır bir yer olmaktan çıkacaktır.